düşün. Hepsi Omnitrix'in ve benim komutamda. Yenilmez olacağım. Evrenin hakimi olacağım. Sen bana Tennyson'ın Omnitrix'ini verecektin. Ben de kendimi bu çirkin insan formundan çıkartacaktım. Planda bazı değişiklikler oldu. Omnitrix bende kalıyor. Ben 10 serisinde gördüğümüz Vilgax gerçekten de haklı mıydı? Seri içinde Ben 10'ın en ezeli düşmanı olan bu karakter birçok kişi gibi Omnitrix'e sahip olmak ve evrenin hakimiyetini kontrol etmek istemişti. Peki seri içinde birçok insanın favori olarak gördüğü Vilgax davasında haklı mıydı? Yani bu amacının mantıklı bir nedeni veya sonu olacak mıydı? Yoksa bu başarısından sonra herkes gibi kendisinin de sonu gelecek miydi? Yaptığı veya planladığı şeylerde haklılık payı var mıydı? Vilgax'ı böyle bir amaca iten şey neydi? Evet, bütün bu soruları sizlerle birlikte bu videoda cevaplayacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici sorular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Onu bana ver. Çok yaşa Vilgax! Çok yaşa! Çok yaşa Vilgax! Çok yaşa! Çok yaşa Vilgax! Çok yaşa! Şuraya bak, bir sürü hayranın var. Vilgax, Ben 10 serisinde ana karakter Ben 10'ın en büyük düşmanlarından biri olarak karşımıza çıkmıştı ve Omnitrix'e sahip olma arzusu onu sürekli olarak Ben'in karşısına çıkmaya itiyordu. Ancak doğruyu söylemek gerekirse Vilgax haklı mıydı sorusu onun motivasyonlarını, değerlerini ve dünyaya bakış açısını derinlemesine incelemeyi gerektirir. Vilgax'ın temel motivasyonu Omnitrix'e sahip olmak ve evreni kontrol altına almaktı. Bu cihaz sahibine pek çok farklı uzaylı türünün yeteneklerine sahip olma gücünü veriyordu. Vilgax'a Omnitrix'in savaş ve fethi alanında büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyordu. Bana kalırsa kendi ırkının da bir savaşçı kültürüne sahip olması da bu motivasyonu tetikliyor olabilir. Yani baktığımız zaman Vilgax toplumunun en güçlüsü olarak Omnitrix'in sahibinin kendisi olması gerektiğine inanıyordu. Aslında Vilgax'ın bakış açısından baktığımızda evrenin güçlü bir lider veya fatih tarafından kontrol edilmesi gerektiği görüşü düzen sağlama arzusundan doğabilir. Ancak bunu sağlamak için izlediği yöntemler, yıkıcı savaşlar, kaos ve masumlara yönelik tehditler onun haklı olmaktan ziyade zorba bir figür haline gelmesine neden oluyor. Doğruyu söylemek gerekirse Vilgax'ın haklı bir davası olduğunu söylemek zor çünkü evreni ele geçirme arzusu daha çok kendi egosunu ve gücünü tatmin etme ihtiyacından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Varsayalım ki Vilgax Omnitrix'i ele geçirdi ve hedefine ulaştı. Ki zaten bunu seri içinde birkaç kez yapmıştı. Bu noktada onun için iki olasılık var. Ya gerçekten evreni kontrol altında tutacak bir düzen kurar ya da gücünü sadece yıkım ve kaos yaratmak için kullanacaktır. Zaten Vilgax'ın karakteristik özelliğine baktığımızda onun yıkıcı doğası gereği gerçek bir liderlik veya uzun vadeli bir düzen kurmak gibi bir amacının olmadığını söyleyebiliriz. Hatta Alien Force serisinin finalinde Omnitrix'i ele geçirebilmek için Albedo ile işbirliği yapmıştı. Omnitrix'i ele geçirdikten sonra kendisine tehdit olabilecek işbirlikçisi Albedo'ya da ihanet etmişti. Yani buradan baktığımızda zaten karakterin iyi niyetli olmadığını anlayabiliyoruz. Seri içinde Vilgax gerçekten gücü aç bir karakter ve kazansa bile bu aşını sürdürecekti. Bu yüzden onun salt bir galibiyetle haklı olduğunu söylemek güç bir durum. Aslında Vilgax'ın motivasyonları büyük ölçüde kendi halkının savaşçı kültürüne ve lider olma arzusuna dayanıyor. Galaktik fethi ve güç onun toplumunda bir prestij ve başarı ölçütü olarak görülüyor olabilir. Ancak kişisel güdüleri de ağır basıyor ve Vilgax sadece kendi toplumuna değil tüm evrene hükmetmek istiyordu. Bu hırs belki de geçmişte yaşadığı yenilgilerden veya kendi gücünü kanıtlama isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Bir anlamda kendini evrendeki en güçlü varlık olarak görmek isteyen bir anti kahraman karakteri çiziyor. Açıkçası Vilgax'ın davasında haklılık payı aramak zor çünkü onun temel hedefi kendi üstünlüğünü ve gücünü tatmin etmekti.
Omnitrix'i elde etme isteği de yalnızca evrenin huzurunu veya düzenini sağlamakla ilgili değildi. Bu onun kişisel hırslarının ve fethi arzusunun bir uzantısıydı. Bu nedenle Vilgax'ın haklı olup olmadığı yerine onun bireysel güdülerinin ve hırslarının evreni nasıl etkilediğine odaklanmak daha anlamlı olacaktır. Sonuç olarak Vilgax'ın Omnitrix'i elde etme çabası evrenin iyiliği için değil, kendi egosunu ve güç tutkusunu tatmin etmek içindi. Açıkçası ben Ben 10 serisini baştan aşağı izlemiş biri olarak Vilgax gibi sürekli olarak görmüş olduğumuz bir villain'ın arka plan hikayesini derinlemesini izlemek isterdim. Seriye daha sonradan dahil olan Albedo'nun bile arka plan hikayesini bizlere derinlemesine ve motivasyonunu tamamen anlatmışlardı. Onun için Albedo'ya hak veren birçok insan vardı ve Albedo ile bağ kurabiliyorduk. Yalan yok, Vilgax'ı da seven onlarca hayran var ve ben de bunlardan biriyim. Çünkü Vilgax Ben 10 serisi için olmazsa olmaz bir karakterdir. Ancak olaya bağ kurma açısından bakarsak Albedo ile bağ kurabildiğimiz gibi Vilgax'la bağ kuramıyoruz çünkü Vilgax'ın motivasyonunu bize tam anlamıyla gösterememişlerdi. Yani tamam, Vilgax evrende yer alan diğer birçok varlık gibi Omnitrix'in gücüyle gücünü arttırmak ve evreni fethetmek istiyordu. Ancak bunun arka plan hikayesini bize hiçbir zaman göstermemişlerdi. Eğer geçmişten gelen bir hikayesi olsaydı bize bunu izletebilirler ve karakterle daha derinlemesine bir bağ kurabilirdik. Umarım ne demek istediğimi herkes çok iyi bir şekilde anlamıştır çünkü yorumlar kısmında linç yemek istemiyorum. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Vilgax davasında haklı mıydı bu konu hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici sorular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.